Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde felsefe sınavına nasıl hazırlanılır şeklindeki videomuzun ikinci kısmındayız. Şimdi önceki müzakeremizde hatırlayacağınız üzere bir takım temel hususlara değinmiştik ve en son kavramanın önemine vurgu yapmıştık. Ve bu noktada karşımıza kavramların ne kadar önemli olduğu çıkmıştı. Şimdi kavramlar neden önemli? Çünkü biz felsefe sınavına hazırlanıyorsak eğer kavramı sadece kendi bağlamı açısından değil, diğer filozoflar açısından da değerlendirmek zorundayız. Çünkü aynı kavrama farklı bir filozof farklı bir yorum getirebilir. Ya da bir kavram sonraki süreçte anlam değişikliğine uğrayabilir. Onun için de biz öncelikle felsefe derslerinde, sınavlarda ya da bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalarda kavramlara dikkat ederiz. Benim de yüksek lisans ders sürecinde öğrencilere açtığım temel derslerden birisi İslam felsefesi temel kavramlar dersi. Niye? Çünkü öncelikle yüksek lisansa başlayan öğrencilerimizin temel kavramlara dair bilgisinin olmasını istiyorum. İkinci dönemde İslam felsefesi temel kuramlar şeklinde bu kavramlar dersinin kurama nasıl evrildiğini de bu şekilde takip etmiş oluyoruz. Şimdi bir kavramdan başlayalım. Mesela töz kavramı. Töz kavramı İslam felsefesinde hem filozoflar tarafından hem de kelamcılar tarafından kullanılan bir kavram. Aslında kavramın isimlendirmesi aynı ama kavramın delalet ettiği anlam farklı. Burada meşayi filozoflar töz kavramına varlığı kendisiyle kaim olan ifadesini kullanırken kelamcılar boşlukta yer kaplayan yani mütehayyiz şey derler. İşte bu ifade aslında ikisi de tözü tanımlar fakat birbirinden çok farklı anlamlara gelir. Onun için de biz bir sınava hazırlanıyorsak filozofların kavrama verdiği anlamla kelamcıların kavrama verdiği anlamı ayırt etmek zorundayız. Şimdi bu noktada ben Şehristani'nin filozoflara yönelik eleştirilerine çalıştığım yüksek lisans tezimde özellikle Şehristani'nin filozofların cevher tanımına yani töz tanımına yükledikleri anlama itirazlarını gördüm. Sonrasında Şehristani'nin kendi tanım üzerinden nasıl bir eleştiri geliştirdiğini ortaya koymaya çalıştım. Şehristani'nin İbn Sina'ya yönelik eleştirilerini ele alıyorsak öncelikle İbn Sina'nın töz kavramını bileceğiz. Sonrasında Şehristani'nin buna verdiği anlamı ne yapacağız? Analiz edeceğiz. Bu noktada İslam felsefesi tanımlar sözlüğümüzü tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü birçok araştırmacı arkadaşımızın işine yarayabilir. İşte bu filozoflar arasındaki geçişliliği göstermesi noktasında her bir filozofun bu kavramlara nasıl bir anlam yüklediğini göstermeye çalıştığımız bir çalışma arkadaşlar. Şimdi kavramlar bu noktada önemli dedik. Bir de kronoloji tek başına yeter mi? Yani filozofları incelerken Sokrates, Platon, Aristoteles, Farabi, İbn Sina, Gazali, Descartes gibi böyle bir devam kendi içerisindeki düşünce dünyasını silsileli bir şekilde takip etmek yeterli mi? Aslında bu filozofların düşüncesini anlama noktasında temel hareket edeceğimiz nokta. Fakat burada yapmamız gereken temel bir husus daha var. Bu filozoflar yani önceki filozoflar, sonraki filozoflar ve daha sonraki filozoflar düşünce dünyalarının hangi temeller üzerinde şekillendiriyorlar ve öncekilerden ayrıldıkları nokta ne? Sonrakilere kattıkları şeyler neler? İşte böyle düşünürsek düşünce tarihindeki o etkileşimi kavrarız ve bir filozofun diğer filozofların bakış açısı noktasındaki farklılıklarını da görmüş oluruz. Ve burada da nasıl bir sistem izlememiz lazım? Burada felsefe tanımından hareketle de ilerleyebiliriz. Çünkü felsefe biliyorsunuz varlık, bilgi ve değer alanına dair tartışmaları içeren bir disiplin. İşte en temelde her bir filozofu değerlendireceğimiz nokta bu üç temel alan. Yani bir filozofun varlık problemine, bilgi problemine ve değer problemine yaklaşım tarzlarını incelememiz gerekiyor. Tabii bunun devamında yani varlık, bilgi ve değer tartışmalarının devamında siyaset felsefesi, insan problemi, tanrı-alem ilişkisi ya da ruh-beden ilişkisi gibi pek çok soruna odaklanarak her bir filozofun düşünce dünyasını anlamaya çalışacağız. Şimdi bir husus daha var. Özellikle sınavlarda benim de en çok sevdiğim hem kendim çalışırken karşılaştırmalı çalışmalarla hem de sınavlarda verdiğimiz bilgiyi arkadaşlarımızın özümseyip özümsemediğini kontrol ve anlama noktasında karşılaştırmalı sorular çok önem arz eder. Neden karşılaştırmalı sorular bizim için esas? Şimdi şöyle düşünün. İbn Sina'yı biliyorsunuz, Şehristani'yi biliyorsunuz. İbn Sina'nın düşünce dünyasından arıyorsunuz ve Şehristani'nin ona dair eleştirilerini ortaya koymak için de tabii Şehristani'yi de bilmeniz gerekiyor. Yani karşılaştırmalı bir soruyu yaparken çift taraflı bir bilgiye sahip olmanız lazım. Bir,
İbn Sina'nın düşünce dünyasına dair bütüncül bir tasavvur. 2. Şehristani'nin düşünce dünyasına dair bütüncül bir tasavvur. Sonrasında birbirleriyle olan fikirsel etkileşimi ortaya koyacak analiz yeteneği. Aynı şekilde bunu Platon ve Aristoteles için de söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Platon'un idealist olarak nitelendirilen yaklaşım tarzıyla Aristoteles'in realist olarak anlatılan yaklaşım biçimleri bizim için önem arz eder. Hatta ben daha önceki müzakerelerde Atina okulunu sizlerle beraber müzakere etmiştim. Orada da dikkat ederseniz Platon gökyüzünü işaret ederken Aristoteles yeryüzünü işaret ediyordu. Ve burada da Platon'la Aristoteles'in yaklaşım biçimlerindeki farklılıkları anlamak için öncelikle onların realizme ve idealizme bakış açılarını çözümlememiz ve buradaki aşkın ve içkin realizmin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Tabii sonrasında yeni bir kavram devreye giriyor. Yani idealist olarak nitelendirdiğimiz Platon'la realist olarak nitelendirdiğimiz Aristoteles'in işte bu kendi işlerindeki aşkın realizmle içkin realizm tartışmalarını ileride nominalizm diyeceğimiz bir tartışmayla da devam ettirmemiz gerekiyor. Nominalizme vardığımız zaman Aristoteles ve Platon'dan farklı bir tartışma alanına da geçmiş oluyoruz. Onun için bizim temel hareket noktalarımızda bu karşılaştırmalı bilgi edinimi çok önemli. Çünkü gerçekten Platon'u anlamamız Aristoteles'i anlamaktan, gerçekten Aristoteles'i anlamamız aslında Platon'u anlamaktan geçiyor. Nasıl? Bir bütüncül çerçeve içerisinde eğer o dönemi değerlendireceksek bu iki düşünürün ve sonrasında Orta Çağ'da ya da sonraki dönemlerde ortaya çıkan fikri tartışmaların bizim tarafımızdan analiz edilebilecek bir yapıda karşılaştırmalı değerlendirmesi gerekiyor. Bunun için söylüyoruz. Bir sınavda eğer aday karşılaştırmalı soruya cevap verebilmişse bilgiyi aktarmakla kalmaz. Aynı zamanda düşünceler arasındaki irtibatı sağlayarak orada Platon'un Aristoteles'ten, Aristoteles ve Platon'un nominalizm tartışmalarındaki konumundan ya da İslam felsefesinde filozoflarla kelamcılar arasındaki görüş farklılıklarının neden ve nereden kaynaklandığını çözümlemede ne yapacaktır? Daha berrak ve net bir anlam bütünlüğü sağlayabilecektir. Bugünkü müzakeremizde son olarak cevapların argümanlı bir şekilde verilmesinin önemine değineceğim. Neden? Çünkü iyi bir cevap sadece bilgiyi aktarmak değildir. Bilgiyi aktarırken ki örüntümüz, yani argümanları sistematize etme tarzımız aslında cevabımızın da niteliğini ortaya koyar. Niye? Çünkü gerekçeli bir cevap bizim konuyu anladığımızı gösterir. Şimdi tabii bu sadece bizim girdiğimiz sınavlar için geçerli değil. Mesela ben de bir panel ya da bir sunumda ya da bugünkü müzakeremde eğer bir iddia ortaya atıyorsam bu iddialarımı ne yapmam gerekiyor? Gerekçelendirmem gerekiyor. Ama ben pek çok akademik ortamda bazı sunumlarda, bazı makalelerde, bazı kitaplarda konunun gerekçelendirilmeksizin devam ettirildiğini görüyorum. O zaman da ne oluyor? İşte biz konuyu sistematik bir bütünlük içerisinde aktaramamış oluyoruz. Bu sınav için de geçerli. Yani ne yapacağız? Öncelikle problemi açıkça ortaya koyacağız. Sonra o problemle ilgili filozofun görüşünü ifade edeceğiz. Sonra o filozofun hangi kavrama nasıl yaklaştığını söyleyeceğiz. Bu demin de söylemiştik ya, töz kavramını mesela İbn Sina'nın yaklaşım biçimiyle kelamcıların yaklaşım biçimini birbirine karıştırırsak o zaman ne olur? O zaman soru yanlış olur. Onun için de kavramsal temellendirmesinde sağlam bir zemin üzere yapacağız. Ondan sonra İbn Sina'nın mesela sudur nazariyesini nasıl gerekçelendirdiğini, bununla ilgili yararlandığı kaynakların neler olduğu, tarihsel süreç içerisinde bunun nasıl sonuçlara yol açtığı, Tanrı evren insan ilişkisinde bu sudur nazariyesinin nasıl bir evren tasarımı ortaya koyduğunu ne yapmamız? Gerekçeleriyle göstermemiz gerekiyor. Ve en sonunda da bizim kendi açımızdan bunun bir değerlendirmesini yaparak sorumuzu ya da metnimizi noktalandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bugün neye değindik? Öncelikle kavramların bir problemi analiz etmede çok temel bir yere sahip olduğunu gördük. Devamında felsefeyle ilgili bir çalışmada kronoloji ya da bilginin yeterli olmadığını, onun yanında bu bilgiyi hangi problemler etrafında analiz ettiğimizi ortaya koymamız gerektiğini ve bu problematik yaklaşımın da karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilmesiyle daha açık ve net bir şekilde ifade tarzımızın ortaya çıkacağını ifade ettik. En sonunda işte bu karşılaştırmanın da argümanlı ve analitik bir yöntemle ortaya konulması gerektiğini söyledik arkadaşlar. Ben
Bir sonraki müzakeremde felsefe sınavına nasıl hazırlanılmaz başlığını ele almak istiyorum. Yani bu iki videoda nasıl hazırlanmalıyız üzerinde durduk. Bir de tersten düşünelim. Felsefe sınavına nasıl hazırlanmamalıyız? Onu da bir dahaki videomuzda müzakere edeceğiz. Sizlerin de görüş ve önerileri varsa yorum bölümüne görüşlerinizi yazarsanız onu da ileriki müzakeremizde tartışırız. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.